Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey vardı, onu yapacağız. Uzun zamandır evet tamir yapmıyoruz biz bu kanalda. Yani onun olasılığı uzayın içinde yok, sana öyle söyleyeyim. Tamir yapıyoruz, hayır. Yeni aldığımız Pardon, ekipmanları ben öbür kanalda karıştırdım. Arkadaşlar, yeni aldığımız ekipmanları, yeni cicileri görmüyorsunuz uzun zamandır. Atölyeye aldığımız ekipmanları geçtiğimiz yıllarda gösteriyorduk. Aynen Bolcana. öyle. Bu aralar göstermedik. 2 ürün daha aldık. Bir bakalım. Are you listening? Şimdi ilk önce şu kutudan başlayalım. Gri bir kutu, çok şık görünüyor kutusu. Araya giriyorum. Hani biz bunları nasıl satın aldığımızı, nasıl kargo ödediğimizi, ödemediğimizi, vergilerini size anlatacağız. Açıklama bölümüne de yazarım zaten ben hangi yolla almanız gerektiğini. Söz Semih'te. Çok şık bir kutusu var, metal. Şu şekilde. Bu bir USB test cihazı diyelim, Türkçesi. Yani Türkçe karşılığını ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Mustol marka. Şimdi bunu biz niye aldık? Ne bileyim abi. Aslında bunun bizde büyük bir tane olanı var. Videoda gösteremiyoruz sizlere. O yüzden böyle daha minik, kompakt bir şey aldık. Videoda rahatça size gösterebilelim. Hemen nasıl çalıştığını size basit olarak anlatacağım. İsterseniz buradan direkt şarja da takabilirsiniz. Şimdi ben direkt şarja takmak istemiyorum. Kabloyla bağlayacağım. DC 5.5 volt. Şöyle yuvarlak pinli. Ya da micro USB kablo takılabiliyor. Ben hemen bir micro USB kablomuzu takalım. Şimdi buraya micro USB kablomuzu taktık. Bu buraya güç beslemesi sağladı. Bir welcome diye bir yazı bizi karşıladı. Şu anda kaç volt geldiğini gösteriyor. 5 volt geliyormuş. Şimdi bir tane cihaz alalım elimize. Şöyle bir iPhone 7'miz var. Bu iPhone 7'nin durumu ne olduğu belli değil. Nedir ne değildir bir bakalım. Hani güç geliyor mu, güç çekiyor mu, ne durumda? Belki ekrana görüntü gelmiyor. Neyse hemen bakalım. Kısacası tamirin ön hazırlık işleminde yapılıyor. Ya da bir cihaz alacaksınız. O an için açma imkanınız yok. Ekranda görüntü yok ya da vesaire ekran yok. Böyle bir güç kaynağını kullanarak anlayabiliyorsunuz. Akım ya da voltaj çekip Şimdi çekmediğini. takalım hemen. Taktım. Şu an bir akım çekemiyor ne yazık ki. Neden akım çekmediğini size göstereceğim. Batarya takılı değil. Bataryayı taktım. Bakın akım çekmeye başladı. Yani bu cihazda kısacası bir hayat belirtisi olduğunu Evet, gösteriyor. belki şu an açıldı. Bakın kaç amper çektiğini de gösteriyor. 0.6 ampere yakın bir güç çekiyor. Toplam ne kadar şarj ettiğiniz yazıyor. Şimdi bakalım gerçekten bu cihaz çalışıyor muymuş, çalışmıyor muymuş. Çektim elektrikten. Bir tane ekranımız var bizim, test ekranımız. Ekranımızı taktım. Onu da taktım. Şarja da bağladım. Evet. Evet, elma geldi. Bakın akım çekiyor. Yani burada önemli olan şu. Bu aleti aldınız diyelim. Taktınız herhangi bir elektriğe. Buna taktığınız USB'den kolaylıkla güç gelip gelmediğini bakın şu an başladı. Type-C çıkışı da var. Tabii Type-C çıkışı da var. İsterseniz ben bunu buradan güç aldım ama direkt şuradan da güç alabilirsiniz. Bunu direkt prize takarsınız şurasını. Ya da powerbank. Ya powerbank olur. Ya mesela powerbank olur. Yanınızda bunu taşıyabilirsiniz. Bit pazarına giderken taşıyabilir arkadaşlar. Aynen öyle. Benim amacım da buydu zaten. Yani kompakt olsun. Aslında bunun bize ufak bir tane olanı vardı. Ama nerede bulamıyorum. Kayıp. Bir de o hani bir daha fonksiyonu bundan az. Burada bir de çıkışlar şu şekilde. Bir tane Type-C girişi var. Evet. Buraya elektrik giriyor. Buradan da çıkışı var. Type-C Evet. kabloları takmak için. Buradan bir tane mikro yine power supply'e bağlanmak için girişi var. USB'ye çıkış istediğinizde yani herhangi bir şeye onun için buraya takmanız gerekiyor. Buraya taktığınızda bakın şarj etmeye başladı. Ve aynı zamanda bu da hızlı şarj etme özelliği de var. Bu alet akım yükseltip hızlı da şarj ediyor. Bence çok güzel ergonomik bir alet. Yani bu tarz bir şey almak isteyenler bunun devasa büyüklükte olanlarını almaktansa bunu almak daha mantıklı. Aslında bir güç kaynağı neticede. Kutusu da dediğim gibi çok şık. Böyle. Burada bir kullanım kılavuzu var. Bir tane de burada kullanım kılavuzu var. Bu arada bu 32 volta kadar destekliyor. Öyle miydi? Yanlış olmasın yine de bir dakika. Evet doğru. 32 volt 5 ampere kadar destekliyor. Bunu anlatacağım başka bir şey yok. Daha başka aslında birçok özelliği var bu aletin de. Onları tamir yaparken diğer videolarımızda sırasıyla anlatırız. Bu genelde ürünleri nasıl ucuza nereden alabilirsiniz konusu. Aslında bir yurt dışı videosu. Çünkü biz bu ürünleri yurt dışından aldık. Şimdi sırada bir ürünümüz daha var. Ya bir de şöyle bir durum var. Biz geçen bir toptancıyla görüştük. Yurt içinde bunların orijinallerini bulmak çok güzel. Evet, Wolfstick vardı. Wolfstick bize orijinal diyor ama orijinal değil arkadaşlar. Yani size uygun Wolfstick bulalım diye düşündük. Yurt dışından daha ucuza ya da daha hızlı teslimatta nereden alabiliriz diye. Birkaç toptancıyla görüştük. Fakat Wolfstick'in hesaplı olup uygun yani Xiaomi, Mijia Wolfstick'in imkansız gibi bir şey. Evet. Yani piyasada ucuz görürseniz muhakkak faturasını isteyin. Aldanmayın çünkü çok taklidi var. Yani Çin'den 50 dolara geliyor. Satıcı bize 25 dolara veriyor. Yani bunun kargosu var, başka maliyetleri var. Ama garantisi de yok yani. Garantisi yok, faturası yok. Bir de şöyle bir tornavida aldık elektrikli. Aslında bunu
bir değişiği var bizde ama bu biraz daha bizim hoşumuza gitti. Kutusu en güzel. Bu tarz şeylerin kutuları önemli bence. Bakın burada orijinal olduğunda zaten bandrolleri var. Niye kutu önemli? Hepsi derli toplu duruyor. Burada bir tane yine Type-C kablo çıkıyor. Artık her şey Type-C ile şarj Ürünün oluyor. Type-C şarjı çıktığı zaman yanında şunu anlarsınız direkt. Ürün gerçekten güncel. 2020-2021 yılında üretilmiş ya da Ar-Ge'si yapılmış, piyasaya çıkmış. Güncel ürünler genelde günümüzde Type-C girişli şarj kullanırlar. Bu şimdi 3 kademeli bir tornavida. İleri ve geri yapabiliyor elektrikli. Uçları da bunlar. Bu biraz daha cep telefonuna değil de tabletlere de olmaz. Laptop, masaüstü bilgisayar. Bu tarz işler için biz düşünerek aldık. Bakın 3 tane kademe var. Birinci kademeye getireyim. Elinizde tutmanız imkansız arkadaşlar. 3'e getirelim. Burada biraz daha torklu çalışıyor. Bunu nerede deneyelim? Buna bir tane şöyle yapalım. Dur bunu geri alalım. Pardon. Şeyi de güzel yapmışlar. Mesela yıldız uçlara şöyle yeşil mavi işaret yapmışlar. İşte karıştırmamanız için. Bir tane uzatma aparatı var. Yetişmeyen yerler için. Bir tahtaya vidalamaya deneyelim mi? Vidalayacağız. Deneyelim bakalım. Şu tahtamızı getirelim. Güzel bir tornavida bence. 300 devir dönüyormuş dakikada. 4 voltlu bir alet. Ya bunun güzel yanı ne? Her yere ufacık taşıyın yani. Şimdi delmeyi deneyelim. Bu eski delikler. Şuradan yeni bir delik açacağım. İlk önce şöyle. Kamerayı Bir dakika yok. Ben şöyle yapacağım. Şimdi şöyle. Bakın arkadaşlar. Kademe 1'e alayım. Ya bununla evde delmeyeceksiniz belki ama gücünü anlatmak için yapıyoruz. Ya bu tarz şeyler için değil ama bakın şu an 1'de dönmüyor. Torklu 3'e alalım bakalım ne olacak. 3'te Evet, canavar gibi. şöyle bir arkadan elini çeksene. Yani gayet güzel ve bakın ne kadar içine soktu abi. Aynen. Yani çok torklu bir tornavida. Ben bilerek 1'de başlamıştım. Gayet iyi. Ben bunu delebileceğini düşünmemiştim ha. Bakayım bir daha. 3'te başladım şu an delmeyi. 3'te bakın. Biraz önce 1 ile başlamıştım. Aha, ufak delme işlerinde yapıyor o zaman. Ya. Gayet iyi. Ya bence gayet Yani ben bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmiyordum. kuvvetli. Ama Bak. şöyle bakınca genelde bunlar turuncu renkler şeyde kullanılır. Profesyonel iş aletlerinde. Tabii. Bir de dokusu işte şu kaydırmazları filan. Bir de su geçirmez özelliği var sanırım. Şuralardan işte toz su girmesin diye dokunmatiklerini değişik yapmışlar. Bayağı bir el aleti yani sanayi tipi el aleti gibi bir şey olmuş. Ve ışığı da var bak. Oto tamircileri arabanın bir çeşitli yerlerinden bir şey sökerken kullanabilir onu. Işığı bırakınca o sönüyor. Belli bir zaman sonra sönüyorlar. Evet. Aslında daha önce buna benzer bir alet almıştık. Type-C şarjı. Evet. Evet. Diğer kanalımızda şu an videosu mevcut. Bu alette neydi? Xiaomi Mija tabanca tornavida. Bunu Fixit TR kanalımız var. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa yukarı karta aşağı açıklamaya onu da bırakırım. Buna da bakalım. İsterseniz bunu da gösterelim. Siz bir kıyaslama yaparsınız. Bunun tabii kutusu falan ötekine göre biraz daha Bu biraz daha hobisel bir de evde böyle Şöyle. ufak tefek işler için ama biz bununla dün deldik. Evet. Diğer kanalda var videosu. Bu da bu şekilde. Bununla da aynı tahtayı delme işlemini Ya yaptık. ama bunda şöyle bir durum var. Bu daha torklu Evet. sanki ama bu ikisi de iyi. Bu biraz daha böyle evde ufak işler için. Güzel. Bence ikisi de aynı İkisi olabilir. aynı mı? Bu Ama da şu deliyor daha gerçi. torklu. Ufak tefek o da deliyor. Bu da Type-C. Bu yalnız 300 devir, bu 200 devir. 200 devir. Bu Anladım. devri daha yüksek. Bu Xiaomi Mija'ya da isterseniz açıklamada Yanında da şöyle bulabilirsiniz. vidalar var yine. Bunda yine vida seti çıkıyor. Aynı zamanda Type-C. Type-C kablo çıkıyor ve güzel bir kılıfı var. Bu tür aletlerin taşıma çantaları önemli. Aleti onun içinde muhafaza ediyoruz. Evet. Her şey derli toplu duruyor. Böyle şu şekilde koyduk. Gayet de güzel, şık bir alet. Bence de iyi. Arkadaşlar çeşitli videolarımız var seri. Hepsinden azar azar zaman zaman yapmaya çalışıyoruz. Uzun zamandır böyle bir tanıtım yapmamıştık. Umarım beğendiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu arada nasıl satın alacağınız konusuna gelince ufaktan bahsedeyim. Arkadaşlar Banggood sayfasına girdikten sonra sepetinize bunları ekleyin. İndirim kodu varsa onu yazarsınız aşağıda açıklama linkinden. Yoksa da linkler zaten indirimli. Şöyle uçak kargoyla almanızı öneriyoruz. Sebebi de bir hafta gibi kısa bir sürede geliyor. Aynı zamanda kapıda biliyorsunuz vergi ödeniyor bunlara. 15 lira 20 lira neyse
neyse. Kargo ücretini ve vergiyi sizden nakit olarak kredi kartınızdan çekiyor. Kargo düşündüğünüz kadar çok pahalı tutmuyor. Vergisiyle kargosu aşağı yukarı ürününe göre değişmekle birlikte 30 lirayla 100 lira arası maksimum tutuyor. Bizim genelde ödediklerimiz o civarlarda oluyor. Yani bir deneyin, bir bakın. Shipmail yazabilir ya da Airship yazabilir. O tür alırsanız avantajınız olur. Dediğim gibi açıklama bölümünde hepsinin indirim linklerini bulabilirsiniz. Xiaomi Mija'da dahil. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.